Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere numara eğitimleri içerisinde yer alan konuş komutunu, yani köpeği havlamaya tetikleme olgusunu anlatmaya çalışacağım. Köpeğe nasıl öğretilir, ne tip sonuçlar doğurabilir, yanlış kurgularda başınıza neler gelebilir ya da doğru kurguladığınız zaman ne tip faydaları vardır, onlardan bahsedeceğim. En başta hep söylediğim şey, köpeklerle numara eğitimleri çalıştırmak aranızdaki diyaloğu ciddi anlamda kuvvetlendiren şeylerdir. Çünkü numara çalışmak köpekle eğlenceli bir şeydir. Her iki tarafı da memnun eder. Bu da aradaki duygu durumun tamamen pozitif şekillenmesine neden olur. Tabii ki öğretiler esnasında kesinlikle presler kullanmamak, baskı sistemlerini kullanmamak çok önemli. Aranızdaki diyaloğun bozulmaması ve köpeğin de bu diyaloglardan keyif alması hedefli olarak ve numara eğitimleri, söylediğim gibi, aranızdaki komünikasyonu ciddi anlamda sıkılaştıran, kuvvetlendiren bir şeydir. Şimdi konuş komutuyla köpeğin havlamaya yönlendirilmesinin nasıl organize edilmesi gerekli olduğundan bahsedeceğim. Bu da bir numara. Bazen şöyle düşünebilir insanlar, konuş komutu köpeği havlamaya yönlendirir diye düşünebilir. Daha fazla havlaması, özellikle apartman dairesinde yaşayanlar için konuşuyorum. Aslında eğer doğru kurgularsanız tam tersidir. Havlamanın kontrol altına alınmasını da hedefleyen öğretilerden bir tanesidir. Ama yanlış ödüllendirmeler, fazla kullanımlar, köpeği veyahut da köpeğin spontane, öğrendikten sonra spontane komutu şekillendirmesi, yani sizin isteğiniz doğrultusunda değil de kendi kafasına göre de şekillendirdiği takdirde ödüllendirilmesiyle yapılacak olan yanlışlarla pekişmeler yanlış şekilde organize olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bu çalışma için ihtiyacımız olan bir takım şeyler var. Bir oyuncak. Köpeğiniz hangi oyuncağı seviyorsa onu kullanmakta fayda var. Benim köpeklerim top ve frisbee konusunda keyif alan köpekler, top ve frisbeeden. O yüzden topu kullanacağım bugün. Mutlaka bir clicker, doğrulama hedefli olarak. İlk başta imprint etmede, ilk öğretilerde yiyecek kullanmak daha mantıklıdır. Düzgün organize olabilmesi için mutlaka ödülleriniz cebinizde veyahut da ödül eteğinizde ya da poğaçaların içerisinde tuttuğunuz ödüllerinizi yanınıza almanız gerekiyor. Kayış, havlama öğretmek için, yani konuş komutunu öğretmek için göğüs tasması. Boyun tasmasını pek tercih etmiyorum. Çünkü ilk öğretilerde köpeği birazcık bu konuda tetikleyeceğimiz için çekiştirmeler çok olacaktır. Bu çekiştirmelerde boyun tasması yanlış organize edilirse köpeğin solunum yollarını baskı altına alacağı için öksürmeler ve solunum yolunun depresi olması gibi şeyler şekillenebilir. Bunun oluşmaması için göğüs tasmasıyla organize etmek çok daha mantıklıdır. Şimdi tabii ki bu komutun öğretisinde çok önemli olan köpeğin size ilk başta konsantre olması. Her numara eğitiminde olduğu gibi başlangıçta mutlaka konsantrasyonunu sağlayacak birkaç komut uygulaması yapmakta fayda var. Şimdi ben de Pepsi ile birlikte bu tip bir uygulama yapacağım. Gel. Çağırdım. Bir otur. Bildiği birkaç şeyi doğrulayacağım. Yaklaş. Aferin sana. Yürü. Yat. Aferin sana. Şimdi konuş komutunun öğretisinde köpeğin spontane olarak havlamayı şekillendirmesini beklemek hedeflerimizden bir tanesi. Eğer yalnız başınıza çalışıyorsanız köpeği bir yere fikse etmekle başlayabilirsiniz. Ne gibi fiksasyon yapabilirsiniz? Köpeğin kayışını sağlam bir yere, mesela burada, gel, buraya geçirmek şeklinde yaptım ve köpeği buradan tease etme şeklinde yapacağım. Örneğin topunu çıkarttım ve köpeği tetikliyorum. Clicker'ım elimde hazır şekilde. Bu şekilde bir tetikleme uygulaması yapıyorum. Topumu yere vuruyorum. Bir süre sonra ben ondan uzaklaştığımda Pepsi, Pepsi. Onu tease ediyorum, tetikliyorum. Pepsi, top, Pepsi, Pepsi. Aferin sana. Bakın, küçük bir havlama sesi çıktı. Hemen ödüllendirdim ve tekrar Pepsi, 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 Pepsi.
Pepsi. Şşt. Pepsi. 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 Top. Pepsi. Top. Top. Haydi. Top. Haydi. Pepsi. Haydi. Top. Pepsi. Şşt. Pepsi. Top. Top. Aferin sana. Yine bakın küçük bir havlama organize ettim. Şimdi daha yakın noktada yapacağım. Gel gel. Pepsi. Pepsi. Bakın yine havladı. Aferin sana. Ödüllendirdim. Pepsi. Aferin sana. Süper. Pepsi. 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 Aferin sana. Şimdi yavaş yavaş komutu kullanmaya başlayacağım. Pepsi. Konuş. Aferin sana. Bakın hemen anladı. Pepsi. Konuş. Konuş. Aferin sana. Yine aynı şekilde. Konuş. Aferin sana. Şimdi bunu bu şekilde yapabileceğiniz gibi, yani köpeği yalnız başınıza çalışıyorsanız sabitlemek şeklinde yapabileceğiniz gibi, eğer box training bir köpekse, box eğitimi olan, kutu eğitimi olan bir köpekse kutunun içine koyup kapıyı kapatıp kapının önünde aynı tetiklemeyi yapıp havladığı zaman hemen box'ın kapısından clicker'la mama atmak şeklinde yapabilirsiniz. Fakat box eğitimi olan köpeklerde bazen bu yanlış kurgulandığı takdirde box'ta havlama ve itiraz etmeye dönüşebilir. O yüzden daha çok dışarıda yapılması taraftarıyım. Daha kolay olan yöntemlerden bir tanesi de köpeğin bir başkasının eline verilmesi ve oradan çağrılması veyahut da tetiklenmesi de uygulanabilecek yöntemlerden biri. Onu da göstereceğim. Serhat bir gelirsen. Pepsi'yi Serhat'a vereceğim. Birlikte yürüyecekler ve ben, Serhat sabit duracak orada. Aynı uygulamayı tekrar yapacağım. Pepsi. 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 Aferin sana. Bakın yine aynı şekilde uygulama. Pepsi. Pepsi. Aferin sana. Süper. Pepsi. Konuş. Konuş. Aferin sana. Köpek olguyu biraz anladıktan sonra da artık yan yana bunu uygulamaya çalışmak. Otur. İlk önce konsantre etmek köpeği. Konuş. Aferin sana. İster yiyeceğini verirsiniz, ister konuş. Aferin sana. Topunu da verebilirsiniz bu şekilde. Her ikisi de mümkün. Gel gel. Otur. Yat. Yat. Konuş. Daha sonra aferin. Daha sonra farklı formatlarda otururken, yatarken veyahut da 4 ayak üstündeyken aynı şekilde uygulama şansınız var. Ya da köpeği stabilize edip belli bir noktada sabitken havlatma organize edecekseniz de mümkün olduğunca yüksekliğini değiştirerek, yani bir platform üstünde uygulatmak çok daha doğru olacaktır. Onu da göstereceğim. Buraya çık, otur, bekle, sabit pozisyonda şunu yapacağım. Bu arada komutu köpek öğrendikten sonra konuş komutunu elinizle işaret ederek destekleme yapabilirsiniz. Yani şunun gibi. Konuş. Pepsi. Konuş. Aferin. Ödüllendiriyorum. Pepsi. Konuş. Konuş. Aferin. Yine aynı şekilde destekliyorum. Bir süre sonra sadece el işaretiyle de konuş. Biraz daha desteğe ihtiyacı var anlaması için. Pepsi. Aferin. Pepsi. Pepsi. Aferin. Bu şekilde de işaretle, vücut diliyle de olguyu desteklemeniz mümkün. Birçok kişinin bildiği işte o köpeklere numara eğitimlerinde 2 kere 2 kaç, 3 kere 2 kaç yapar, 6 avlama, 4 avlama gibi olgularda aslında biliyorsunuz tabii ki köpek matematik hesabı yapmıyor. Köpeğe sus komutu ya da es komutu gelene kadar havlama öğretiliyor. Burada mesela işte şu şekilde olabiliyor. Pepsi 2 kere 2 konuş, 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 2 konuş, 3 konuş. Aferin. Dördüncüden sonra
S işareti vererek, köpeği sürekli havlatarak, sadece dur komutu verildiğinde susmasını sağlayarak sanki başka bir numara organize ediyormuş gibi yapabiliyorsunuz. Söylediğim gibi konuş komutu eğer yanlış pekiştirilirse, köpek her havladığında ya da kendi karar verip havladığı zaman ödüllendirme yöntemi uygularsanız bu sefer eksesif şekilde havlama şekillenebilir. Bu da canınızı sıkabilir. O yüzden bunu öğrettiğiniz aşamada gün içerisinde birkaç kere sadece kısa tekrarlarda uygulama yapın. Çok fazla desteklediğiniz takdirde köpek kendi kendine münferit havlama şekillendirebilir ama doğru kurguladığınız takdirde tam tersi havlama davranışını kontrol altına almış olursunuz.